Şimdi sizlere tüylerinizi diken diken yapacak yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğim. Bu hikaye gerçek olaylara dayandığı iddia edilen ve hem kitaplara hem de filmlere konu olan bir korku hikayesi. The Amityville Horror hikayesi. Amityville, New York'ta yer alan küçük bir kasaba. Bu kasaba 1974 yılında korkunç bir trajediyle sarsıldı. O zamanlar 23 yaşında olan Ronald DeFeo, 13 Kasım 1974 akşamı saat 18.30'da Amityville kasabasındaki Henry'nin barına koşarak girdi ve "Bana yardım edin, sanırım annem ve babam vuruldu" diye bağırdı. Barda toplanan grup gençle birlikte 112 Ocean Avenue'daki eve gittiler ve gencin anne ve babasının cesetlerini buldular. Gruptakiler Suffolk bölge polisini aradı ve polislerin evde yaptığı araştırma sonucu 4 ceset daha buldu. Kurbanlar Ronald Defoe'nun babası Ronald Defeo Sr., annesi Louise Defeo ve 4 kardeşiydi. Hepsi sabah saat 3 civarlarında 35 kalibrelik bir Marlin tüfeğiyle vurulmuştu. Hepsi de yanakları sağa dönük şekilde sırt üstü yatmış olarak bulunmuşlardı. İlk başta cinayetleri Louis Fallini adında bir tetikçinin işlediği düşünülse de yapılan sorgu neticesinde katilin Ronald Jr. olduğu anlaşıldı ve yakalandı. Savunmasında kendisini ailesini öldürmeye çağıran sesler duyduğunu söyleyip tüyler ürperten şu cümleleri kurdu: "Bir kere başladığımda kendimi durduramadım. O kadar hızlı oldu ki." Ronald, New York'taki bir cezaevinde 6 farklı cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu korkunç olay büyük bir trajedi olmakla birlikte Defeo ailesinin evini dünya çapında ünlü yapacak fantastik bir hikayenin başrolü olacaktı. Bir yıl sonra Aralık 1975'te George ve Katie Lutz 3 çocuklarıyla birlikte bu evi $80.000 satın aldı. Ev büyük bir indirimle satışa sunulmuştu çünkü önceki olaylar nedeniyle insanlar burada yaşamak istemiyordu. Lutz ailesi evin düşük fiyatından yararlanarak taşındı. Ancak taşındıktan kısa bir süre sonra evde garip ve ürkütücü olaylar yaşamaya başladılar. Lutz ailesinin anlattıklarına göre taşındıkları ilk günden itibaren evde çeşitli paranormal olaylar meydana gelmeye başladı. Kış mevsimi olmasına rağmen evin belirli bölgelerinde büyük miktarda sinekler belirdi. Lutz çiftinin çocuklarından biri olan Danny, yeni yatak odasında kıyafetlerini açarken sineklerin akınına uğradı ve dakikalar sonra sinekler ortadan kaybolmuştu. Yakındaki bir garaj kapısının açılıp kapanması, görünmez bir ruhun mutfağa bıçak düşürmesi, bazı eşyaların kendiliğinden hareket etmesi gibi gece boyunca devam eden garip sesler duyuldu. Aile üyeleri garip ve korkunç görüntüler gördüklerini iddia ettiler. Örneğin George karısı Katie'nin bir gece bir yaşlı kadın gibi göründüğünü söyledi. Pencereden George ve oğlu Daniel'a bakan kırmızı gözlü domuz benzeri bir yaratık vardı. George Lutz sürekli olarak soğuk hissettiğini, duvarlardan ve anahtar deliklerinden yeşil balçık sızdığını gördüklerini, çürümüş et kokusu gibi kötü kokular aldıklarını ve sık sık sabahın saat 3.15'inde uyanmaya başladığını belirtti. Bu saat Defeo cinayetlerinin işlendiği zaman olarak biliniyordu. George ve Katie Lutz yataklarından havaya uçarak uyanıyor, oğulları Daniel ve Christopher da yataklarında birlikte havaya uçuyorlardı. Baba George bir gece çocuklarının yataklarının yere çarptığını duyduğunu ancak görünmez bir gücün onu felç etmesi nedeniyle hiçbir şey yapamadığını iddia etti. Ayrıca evin etrafında çığlıklar, fısıltılar ve uğultular duyuyorlardı. Bu süreçte çift mali ve yasal konularda da sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu sebeple de insanların onlara şüpheyle baktıklarını ve para için fantastik bir hikaye uydurduklarını düşündüklerini hissettiler. Bunun sonucunda George ve Katie çifti insanların onlara inanmaları için yalan makinesi testine dahi girdiler. Ve makine onların doğru söylediklerini tespit etti. Yani testi geçtiler. Lutz ailesi evde yaşadıkları korkunç olaylardan rahatsız olarak bir rahipten evi kutsamasını istediler. Rahip evi kutsarken bir odada "Defol" diye bir ses duyduğunu ve ani bir şekilde hasta hissettiğini, ki bazı kaynaklarda kendisine tokat atıldığını hissettiğini söyledi. Rahip evin lanetli olabileceğini söyleyerek aileye dikkatli olmalarını tavsiye etti. Lutz ailesi 28 gün boyunca bu korkunç olaylarla mücadele ettikten sonra evi terk etmeye karar verdi.
Ailenin 28 gün sonra dolaplardaki kıyafetler ve buzdolabındaki yiyecekler de dahil olmak üzere eşyalarını geride bırakarak taşındı. Adeta kaçtı. 2 ay sonra yerel bir TV ekibi çiftin iddialarını değerlendirmek üzere sözde hayalet avcıları ve paranormal uzmanları bir araya getirerek evde bir bölüm yayınladı. Programdan sonra muhabir Laura Didio, ABC'ye bölümü psişik bir pijama partisi gibiydi diye yorumladı. Ekip evde yatak odalarından birinden dışarı bakan bir hayalet çocuğun fotoğrafını çekti. Medyumlar evde bir tür şeytani gücün mevcut olduğu konusunda hemfikirdi. Daha sonra aile yaşadıkları olayları anlattı ve bu olaylar Jay Anson tarafından kaleme alınan The Amityville Horror kitabına dönüştü. Kitap büyük bir başarı elde etti ve hikaye çeşitli film ve belgesellere uyarlandı. Aile kitabın ve başarılı filmin kendilerine $300.000 kazandırdığını söyledi. Amityville olayı zamanla büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok araştırmacı ve paranormal uzman evde incelemeler yaptı. Ancak birçok kişi olayların gerçekliği konusunda ikilemde kaldı. Bazı araştırmacılar Luz ailesinin olayları abartmış olabileceğini ve tamamen uydurmuş olabileceğini öne sürdü. Evde yapılan bazı bilimsel araştırmalar paranormal aktivitelerin varlığını doğrulayan kesin kanıtlar sunmadı. O zamanlar 10 yaşında olan George Luz'un oğlu Daniel Luz, George'un okültizme olan ilgisinden dolayı gizemli ve tehlikeli güçleri hayatlarına davet ettiğini söyledi. George'un evde yaşadığı sırada 7 yaşında olan üvey oğlu Christopher Carantino, 2005 yılında The Amityville Horror kitap ve filmlerindeki olayların kurgu noktasına kadar uzatıldığını söyledi. Carantino ayrıca George'un büyüye takıntılı olduğunu ve çocukluğunda meydana geldiğine inandığı bazı paranormal olayları abarttığını söyledi. Carantino bence o profesyonel bir şovmendi dedi ve ekledi. Kandırılıyoruz gibi hissediyorum. Dostların para sorunları nedeniyle anlaşmazlığa düştükleri eski avukatı William Weber 1979'da bu iddiaları güçlendirecek açıklamalar yaparak üçünün birçok şişe şarap yüzünden korku hikayesini ortaya çıkardığını iddia etti. Günümüzde 112 Ocean Avenue adresindeki ev hala duruyor. Ancak adres numarası değiştirilmiş. Amityville House resmi olarak Şubat 2017'de adı açıklanmayan birine evin gerçek fiyatından $200.000 daha az bir fiyat olarak $605.000 satılmış ve ev yeni sahipleri tarafından yeniden dekore edilmiş. Kötü şöhretli ev, Luz ailesinden sonra pek çok kez el değiştirmiş ve başka hiç kimse herhangi bir ürkütücü olay bildirmemiş. Ancak evin korkunç geçmişi ve Amityville olayı insanların hafızasında yaşamaya devam ediyor. Ronald Defoe 12 Mart Cuma günü 69 yaşında parmaklıklar ardında öldü. Yıllar sonra George sürekli öfke nöbetleri geçirmeye başlamıştı ve zaman zaman çocuklar onun bu halinden korkuyorlardı. George ve Katie Lutz çifti muhtemelen bu ve benzer sebeplerden dolayı 1980'lerde boşandılar. 2004 yılında Katie bir akciğer rahatsızlığı olan amfizemden öldü ve 2 yıl sonra da George uzun süren bir hastalığa yenik düştü. 3 çocukları da şu anda New York City ve çevresinde yaşıyorlar. The Amityville Horror hikayesi gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduğu hala tartışılan ama kesinlikle korkutucu ve etkileyici bir olay olarak tarihe geçti. Sizce bu olayda Luz ailesi gerçekten doğruları mı söylemişti? Ya da para için yazılmış bir hikaye miydi? Görüşlerinizi ve sizin de başınıza gelmiş paranormal olayları yorumlara yazmayı unutmayın. İlk defa duyacağın gerçek olayları anlattığım hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı da unutma. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.